Hepinize merhaba. Az önce Yasak Elma dizisinin 89. bölümünü geride bıraktık. Hepimizin kafasında büyük bir soru işaretleri olmalı. Pek çok karakter hakkında konuşacağımız yeni videoları sizlerle hızlı paylaşacağım. Öncelikle bu videomda sizlere bahsedeceğim önemli şey Yıldız ve Çağatay aşkı olacak. Dün akşam sizlerle yayınladığım videomu izleyenlerin bildiği üzere pek çok şey doğru çıktı. Bu videoda da gelecek bölümün neler olacağına dair tahminlerimizi konuşacağız. Öncelikle bu bölümde yaşananlara bir göz atalım. Çağatay ve Yıldız'ın öpüşme sahnesiyle bir anda açılan sahnenin ardından ikilinin birbirleriyle annesinin araya girmesiyle beraber gerilimlere şahit olduk. Herkes Çağatay ve Yıldız'ı çok güzel bir ilişki içerisinde görmeyi beklerken büyük bir kavga ederek ayrıldılar. İlk etapta başlayan gerginliğin sebebine baktığımızda Çağatay'ın annesinin çıkarttığı entrikalar ilk kıvılcımın başlangıcıydı. Buna ilaveten de Çağatay'ın eski kız arkadaşının evine gelmesi ve bunu Çağatay'ın hiçbir şekilde Yıldız'a söylemeyi akıl etmemesi gerilimi yükselten duruma dönüştü. Son sahnelere doğru ilerlerken Yıldız'ın yaşanan bu durumları Çağatay'a aktarıp kendisini doğru ifade edememesi Çağatay'ın annesini savunmasına sebep oldu. Yaşanan bu durumlar senin annen benim annem kavgasıyla ikili arasındaki gerilimi arttırdı ve ayrılmalarına sebep oldu. Bu noktaya kadar baktığımızda geçen analizimde bahsettiğim her şey doğru çıkmış oldu. Çünkü herkesin aksine bizler bu ikili arasında büyük gerilimlerin olacağını söylemiştik. Fakat bizleri en çok şaşırtan nokta bu ikili arasındaki buzların çok hızlı bir şekilde eriyeceğini tahmin edememek oldu. Gerçekten de çok garip bir durum. Çünkü Çağatay'ın bu kadar hızlı bir şekilde Yıldız'a karşı adım atması büyük bir sürpriz. Gerçi bizler hızlı diyoruz ama zamanda atlamaya çok güzel bir şekilde araya sıkıştırdılar. Yıldız'ın söylediği çok güzel bir kelime vardı. 2-3 gündür Çağatay'ı göremiyorum, nerede acaba dedi. Çağatay'ın taşınacağı haberinin ardından bir araya geldiler. Yani ikisinin 2-3 gün bir araya gelememesi ve görüşememesi Çağatay'ın Yıldız'ı özlemesine sebep oldu ve gerçekten de onu sevdiğini bizlere gösterdiler. Ayrıca bu bölüme baktığımızda bize çok önemli bir mesaj verdiler. Bu ikili arasındaki aşk gelip geçici heveslere dayalı bir şey değil. Çünkü geçici sebeplerle bu kadar hızlı bir şekilde bir araya gelemezlerdi. Bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. İkili arasında büyük bir aşk başlıyor ve gerçekten de bunun için heyecanlıyız. Ayrıca bu aşkın sadece farkında olan bizler değiliz. Çağatay'ın babası da bu durumun farkında. Biliyorsunuz ki Ender'e bile Yıldız'ı överek bu bölümde bahsetmişti. Sadece Çağatay'ın babası değil, Ender de bu durumun farkında. O da ikili arasında güçlü bir bağ olduğunu fark etti. Ayrıca Yıldız'a gerçekten değer veriyor çünkü Çağatay ilk defa bir kız arkadaşı olduğunu annesine anlattı. Biraz da bu videoda Şahika hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü Şahika çok önemli bir plan içerisinde. Hatırlarsanız geçen bölümde Şahika'nın yaptığı planlar ortaya çıkınca Hasan Ali Bey Şahika'yı yönetim kurulundan aldı ve bunun üzerine Şahika da bu bölümde eski konumuna dönebilmek için çabaladı. İlk önce Hasan Ali Bey'e giderek geri dönebilmek için konuştu ancak bu planı tutmadığı için Yıldız'la konuştu. Yıldız'ın ağzından da lafı alınca Çağatay'la ilgili yürümeye karar verdi ve böylelikle de Çağatay'ın annesine yakınlaşarak bir şeyler planlıyor ve bütün çabaları yönetimde tekrar söz sahibi olabilmek için. Fakat bunu başarabilecek mi büyük bir muamma. Çağatay evet annesini çok seviyor fakat Yıldız'a karşı onun söylediği, tercih ettiği kadını ister mi düşündürücü. İkisi arasında biliyoruz ki bu bölümün sonunda konuştuğumuz üzere büyük bir bağ oluştu. Bu da büyük bir aşk olduğu için Çağatay'ın sırf annesi onu istiyor diye etkilenmesi çok zor gözüküyor. Ayrıca da Hasan Ali Bey de Şahika'yı tanıyor. Ne olacağını gerçekten çok merak ediyoruz. Henüz bir fragman yayınlanmadı ve yayınlanır yayınlanmaz sizlerle bu fragman üzerinden bir analiz paylaşacağız. Bu bölümde kimsenin beklemediği önemli bir detay vardı. Bizler Hasan Ali Bey'in Ender'den hoşlandığını zannederken yani aslında gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. Onun asıl niyeti meğerse diğer hissedarlardan tek tek kurtulmakmış. Hissedarlar arasında en güçlü ve en dişli Ender'i gördüğü için ona yakınlaşmayı tercih etmiş. Fakat bizim bildiğimiz Ender gerçekten de bu oyuna gelir mi merak ediyorum. Kaç bölümdür yakınlaşmaları doğal olarak herkesin kafasında Hasan Ali Bey'in Ender'den hoşlandığı düşüncesine yol açtı. Fakat aslında böyle bir durum yokmuş. İşin tuhaf tarafı Hasan Ali Bey'in bu yaklaşımı sanki olumlu gidiyor gibi. Çünkü Ender'e baktığımızda biraz yumuşamasını hissettik bu bölümde. Hasan Ali Bey'e karşı fikirlerinde bazı değişimler söz konusu olabilir. Bunun ilk sinyallerini bu akşamki bölümde verdi. Gecenin sürprizlerinden birisi de Sıtkı'ydı. Sıtkı'nın planı içerisinde olduğu birisi var ve henüz bu ortaya çıkmış değil. Sıtkı'nın neyi amaçladığını çözemiyoruz. Herkese bir yakınlaşması söz konusu ve bunun neticesinde de bir şekilde Zehra'nın evine girmeyi başardı. Sıtkı gerçekte kim, ne istiyor ve neyi amaçlıyor? Kiminle ne plan içerisinde bunu kestirmek şu an için çok zor. İnsanın aklına acaba Hasan Ali Bey'le de bir plan içerisinde mi diye geliyor. Tüm bu olaylar olup biterken Hasan Ali Bey'in bir şekilde bu plan içerisinde de Sıtkı varsa gerçekten de şaşırmam. Bu bölümde yaşadıklarımız ve gelecek bölümde yaşanmasını beklediklerimiz şimdilik bu şekildeydi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz zaten daha önemli şeyleri konuşuyor olacağız. Peki sizlerin Yıldız ve Çağatay aşkı hakkındaki düşünceleriniz neler? Bu ikilinin arasını bozmak isteyen Şahika ne gibi planlar içerisinde olabilir? Bu planlar bizlere ne gibi olayları getirebilir? Şahika'nın planlarıyla ilgili önemli bir video sizlerle çok yakın bir
zamanda kanalımda paylaşacağım. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler de bu bölüm ve gelecek bölümler hakkındaki yorum ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.